Programımız kaldığı yerden devam ediyor. 8'de Sağlık'ta şu anki konuğumuz diş hekimi Zuhal Oygur. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam. Tam yaz renkleriyle ne güzel geldiniz, enerji doldu güzel, burası siz bizim de stüdyomuz. öylesiniz. Bir günaydın diyelim sizlerle birlikte de çok güzel gözüküyorsunuz. Merhabalar, günaydınlar. Günaydınlar. Gününüz güzel geçsin. Evet, bu kadar güzel gülerken bugün gülüş tasarımını anlatmak ister misiniz hocam bize? Teknolojiyle birleştirelim. Neler oldu, neler bitti. Evet. Ben size bir tane sorum var çok güzel. Gülüş tasarım ve dijital tasarım yapmak birbirinden farklı şeyler mi? Birbirini destekleyen bir şey. Ama gülüş tasarımı dediğimizde ilk gülüş tasarımı ortaya çıktı. Gülüş tasarımı yaparken biz hastanın resimlerini alıyoruz. Ve hastanın ihtiyaç duyduğu sadece diş tedavisi değil, diş eti tedavileri, dudak asimetrileri ve gülme hattında var olan boşluklar ya da farklı restorasyonlar varsa bunların tamamen ortadan giderilip güzel bir gülüş, estetik bir gülüşe sahip olmasını amaçlıyoruz. Burada diş etinde eğer fazla pembelikler, görünen pembelikler varsa onlar düzeltilebiliyor, lazerle düzeltilebiliyor ya da işte gamma smile varsa işte bunu botoksla bir hafifletebiliyoruz. Onun dışında dişler form olarak, şekil olarak farklı, büyük küçük oran problemi varsa onlar lamine gibi restorasyonlarla düzeltilebiliyor. Ya da bazen sadece renkle ilgili bir sıkıntımız olabiliyor. Beyazlatma bile bazen gülüş tasarımında bir rol alabiliyor. Peki genelde bayanlar ön dişi önde isterler ya, o da bir gülüş tasarımı mı hocam? Tabii, evet. Artık estetik. Peki gülüş tasarımı ya da dijital tasarımla hastanın tedavi sonuçlandığındaki görüntüsünü gösterebilme şansınız olabiliyor mu? Kesinlikle oluyor. Gülüş tasarımında tabii biz bir görsel hazırlayıp biz hastaya bunu sunuyorduk eskiden. Ama bu sadece tek başına yeterli değil. Gene 3 boyutlu olması bizim için önemli, gerekli. Şimdi gülüş dijital tasarım yaptığımız zaman da biz hastaya nasıl bir estetiği olacağını hastaya geçici restorasyonlarla bunu gösterebiliyoruz, sunabiliyoruz. Peki şu yapılabiliyor mu? Yani statik olarak değil de mesela 2 boyutlu bir resimde işte hasta diyelim ki dişlerini gösterdi. Daha sonra siz restore ettiniz yani veya bunu dijital tasarımla gösterdiniz. Kişi yine gülümserken dişini farklı. Peki dinamik olarak yani hasta normal konuşurken gülümsediğinde ya da yaptığında bunu 3 boyutlu olarak da kişi görebiliyor mu? Anladınız Bunu tasarım sonucu olarak ürettiğimiz materyallerle hastaya gösterebiliyoruz. Zaten tasarımın esprisi, yani dijital tasarımın esprisi burada. Hastaya sonuçta bir materyal sunup ve bunu uyumlandırıp geçici olarak, hatta bunlarla hasta birkaç günde zaman geçirebiliyor. Yani fikri değişebilir, nasıl istediğine ile ilgili kafasında yeni bir düşünce gelişebilir diye. Hasta bunlarla konuşuyor, gülümsüyor, bir süre izliyor. Bahsettiğim şey şu aslında, mesela kişinin diyelim ki normal duruşunda videosunu çekiyorsunuz, evet. Örnek. Videosunda kişi işte hareket ediyor, gülümsüyor, konuşuyor. Bunu daha sonra dijital tasarımı yaptıktan sonra aynı videoyu yeni dişleriyle simüle bir şekilde yine dinamik olarak yani aktif hareketli halde de gösterme şansı var mı? Biraz zorlarsak var. Dediğimi anladınız değil mi? Anladım. Nasıl güzel bir şeymiş hocam, değil mi? Yani güzel. Bahsettiğim videonun üzerinde ve yeni videosunun Evet. üzerinde. Biz mesela kendi hastalarımızda dijital olarak mesela meme protezinin ne kadar konulacağını gösterme şansımız var. İşte diyelim ki 300 cc, 500 cc. Hatta bunu yine VR teknolojisiyle kişi mesela yürürken ya da işte hareket ederken hani silikonun nasıl hareket ettiğini bile gösterme şansınız oluyor. Bu diş hekimliğinde de var mı? Bunu demeye çalıştım. Yok, galiba orada yani bu kadar böyle bir talep de bizde çok yok ama sizdekinin olması çok normal. Çünkü günlük hayatında taşıdığı bir şey olduğu için tabii ki duruşunu da etkilediği için evet. o gereksinim olabilir. Bizde çok fazla, yani video olarak çok fazla yok.
Daha çok resimlerle detaylandırıp gösterebiliyoruz. Videolarda da var ama yani o çok basic düzeyde kalıyor. Zaten artık selfie için gülüş tasarımı yapmak istiyoruz sanırım. Ay selfie için neler yapmak istemiyoruz ki öyle bir döneme döndü. Onun için peki aplikasyonlar falan da var ya hocam, aslında onlara gerek kalmadan sizler sayesinde aynı o güzelliği gerçek doğallığına da taşıyabiliyorlar. Evet, gerçekten. Peki ne kadar gerçekçi bu tasarımlar hocam? Dijital tasarımla birleştirdiğinizde son derece gerçekçi. Yani birebir uyumlu, nasıl görüneceğinizle ilgili bir fikriniz oluyor. Hastanın karar aşaması da o zaman daha iyi Etkiliyor, olur. Sizde de öyle değil mi etkiliyor. hocam? Hastanın Aynen. karar aşamasında da çok daha Etkiliyor. etkili oluyor. Biraz konsültasyonunuzu uzatabilir ama nihayetinde hasta daha gerçekçi bir şey de görebilir. Peki üretim aşamasında hata riski var mı? Hata riski eğer cihazla ilgili bir sıkıntı yaşanmadıysa, bir parametre girişinde sorun yoksa yok. Yani tamamen birebir uyumlu üretimler gerçekleştiriliyor. Şu anda peki bu ortodontide de çok fazla kullanılan şeffaf plaklar Zuhal hocam. Evet. Dijital tasarımda gerçekleştirilebiliyor mu, yapılabiliyor mu? Belli bir aşamaya kadar gerçekleştirilebiliyor. Zaten şeffaf ortodontik tedaviler özellikle bizim yetişkin hastalarda ve bazı hafif asimetrilerin, hafif şekil bozukluklarının giderilmesinde çok etkin olarak kullanılıyor. Gerçi ortodontistler, yani tamamen ortodontik tedavi yapan hekimler bunu daha komplike vakalarda da kullanılıyor ama hani günümüzde talep daha çok hafif asimetrilerle ve aralıklar, ön bölgedeki değişiklikler için daha çok tercih ediliyor. Ve gayet de güzel sonuçlar veriyor. Bunu tasarımla da yapabiliyoruz. Hocam şimdi siz bütün konulara hakim bir diş hekimi olarak mesela bu dijital teknolojiyi de kullanıyorsunuz. Ortodontik tedavilerde yapılan işlemler kaplamalardan biraz daha farklı. Yani orada aslında koruyucu bir diş hekimliği daha ön planda Evet. gibi düşünülebilir. Ki ortodontiyle mesela diş boyunu uzatmak ya da arka dişleri içeri doğru gömmek mi diyeyim artık nasıl derseniz. Yani basışı düzgün bir şekilde getirmek mümkün olabiliyor. Mümkün. Bu şekilde belki de gelecekte ki öngörünüzü öğrenmek istiyorum. Yani ortodontik tedaviler kişinin kendi dişlerini koruyarak onların boylarını uzatmak, aralıklarını belirlemek gibi şeyleri yapmak acaba kaplamayla ilgili tedavileri geri plana atacak mı sizce gelecekte? Yok, ortodontik tedavi yaptıramamış, zamanında atlanmış ya da bir şekilde çocuklukta çok istememiş hastalar için sonradan geriye dönük güzel bir tedavi seçeneği. Yani bugün işte yetişkin olarak bu tedavileri yaptırabiliyor. Bu avantajı var. Fakat ortodontinin de bir süreci olduğu için ve doğal olanı korumak her zaman güzel ve bunu talep eden hastalar da var. Ama her zaman farklı talepleri olan hastalar da çıkacaktır. Yani biz şunu yapmıyoruz aslında. Ortodontik tedaviyle yapılabilecek hastayı kalkıp illa laminalar yapalım demiyoruz. İki seçeneği de sunuyoruz. İki seçeneği de sunduğumuzda bazı hastalar kabul ediyor, bazı hastalar bu şekilde istiyor ama bazı hastalar da bu sürece giremeyeceğini belirtiyor. Bir de burada var, ortodontiyle dişlerin formlarını şeyleri sağlayabiliyoruz bir yere kadar ama renkle ilgili tabii hala sağlayamadığımız şeyler var. Mesela çapaşık dişlerde daha ziyade zirkonyum gibi dişleri biraz daha aşındırarak kaplama teknikleri kullanılabiliyor. Ama ortodonti ile de dişlerin boyunu uzatmak ya da o çapaşıklıkları kapatmak mümkün. Yani zaman kaygısı olmayan birisi için hangisini tavsiye edersiniz? Zaman kaygısı olmayan bir hastada gerekirse bütün olarak baktığımızda her iki seçeneği bir arada da kullanabiliriz. Sadece ortodontiye de yönlendirebiliriz ya da zirkonyum bu hastanın hiçbir toleransı yoktur ve ağız hijyeni çok kötü ve o ortodontik tedaviye uyum sağlayamayacak düzeydeyse zirkonyum kronlara da yönlendirebiliriz. Yani vakaya göre plan yapmamız gerekiyor. Ve bu üç
üçüncü seçeneği de oturup hastayla konuşabiliyoruz. Yani yakın zamanda kendi bir vakamda dişler aşırı sıkışık, iç içe. Önce ortodontiyle biraz o dişleri aralayıp, yani çünkü ben onları zirkonyum yapacağım, keseceğim. Kesince daha da küçülecek dişler. Yani. Geride kalan diş materyali de daha az olacak. Onu önce bir ortodontik tedaviyle hazır hale getirip daha sonra zirkonyum kaplamalarla devam ediyoruz. Bunu neden soruyorum bu kadar detaya? Çünkü bütüncül tıp dediğimiz şeyde mesela belli branşlarda, mesela protez uzmanı sadece kaplamayla ilgileniyor. Diyelim bir ortodontist tamamen dişlerin şeklini düzenlemekle ilgileniyor. Ama siz bütün bu tedavilerin hepsine hakim bir hekim olarak ve tecrübesi olan bir hekim olarak da hastayı hangi yönde daha iyi sonuçlar alabileceğinizi bence bütüncül anlamda daha iyi görebiliyorsunuz. Buradaki en büyük şeyim o aslında. Avantaj. Sorum avantaj yani. Evet, Bu avantaj. anlamdaki tecrübeleriniz hangisini öngörüyor? Yani kişiye bağımlı diyorsunuz ama hastaya bağımlı. Tedavi protokolü çok daha rahat oluyordur hocama. Evet, yani kesinlikle öyle. Ortodontiyi birinci şeye koyuyoruz önce. Onu bir önceliklendiriyoruz mümkün olarak. Bunu yapmak istiyoruz. Çünkü yani bir hekimliğin de temel şeylerinden birisi önce mevcut durumu korumak ve Önce sağlık, evet, evet, korumak. Korumak. Ortodontiyi ön plana koyuyoruz. Ortodonti sonrası eğer farklı şeyler varsa zirkonyum, IMEX, talepler farklı üretiyoruz. Ortodontiye yani zirkonyumların, yani estetik restorasyonların ileride durumu ne olacak gibi diye soracak olursanız, şöyle aslında estetik restorasyonlar şu an çok popüler. Yani şu an hem sosyal medya hem çok popüler. Çok fazla yapıyoruz. Yurt dışından da çok talep var, Türkiye'den de çok talep var. Bir süre sonra bu değişebilir. Yani yıllar içerisinde değişebilir. Daha natürel olmak isteyebilir. Ama hani nasıl bir süreç olur onu bilemiyorum. Çünkü teknolojinin hayatımıza girmesiyle birlikte hiçbir şey tam net öngöremez hale geldik. Yani özellikle kişilerin estetik beklentileriyle ilgili. Yarın daha fazlasını isteyebilir. Ya da tamamıyla naturale dönebiliriz. Tamamen naturale dönebilir. Fark etmez, ikisi de bize uyar. Bana kalırsa tabii ki ortodonti çünkü daha önemli. Çünkü ortodonti tedavi yapıldığı zaman diş eti problemlerinin de önüne geçiyorsunuz ve ağızdaki ömrünü uzatıyorsunuz. Ama eğer hastanın ağız hijyeni iyi değilse ortodontik tedavide de zaten diş eti problemleri oluşabiliyor. Bunu da hastanın durumunu da belirlemek lazım. O yüzden hastaya göre değerlendirmemiz gerekiyor. Hocam verdiğiniz bu kıyaslamalı ve karşılaştırmalı bilgiler için çok önemliydi bence. Çünkü hastalar hangi tedavi seçeneğini kullanacağını aslında böyle bilen bir kişiden duymuş olmaları ben onlara memnun edeceğine inanıyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler hocam. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Evet efendim. 8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz diş hekimi Zuhal Oygur'du. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.